8 yaşındaydım ama kendi kendime öyle bir söz verdim. İşte ben duygusuz olacağım. İnsanların beni kırmasına izin vermeyeceğim. İşte sert bir kız olacağım diye. Benim hayatımda şöyle bir şey vardı aslında. Ben çok küçük yaştan beri etrafımdaki insanları, sevdiğim insanları özellikle korumaya çok eğilimli bir insanım. Yani sürekli bir koruma içgüdüm var ama bunu maalesef yani çok küçük yaştan beri doğru bir yöntemle değil de hep daha çok şiddetle falan yapıyordum yani. Hani hatırladığım ilk şey 3 yaşındayken kreşe gitmem gerekiyordu ailem çalıştığı için ve orada bile yani en sevdiğim arkadaşımı bir çocuk rahatsız ettiğinde o çocuğu dövmüştüm yani. Kendimi bir şekilde ama daha çok etrafındaki insanları korumak için de yani öyle bir içgüdüm vardı. Ben 8 yaşındayken babamın çalışmak için yurt dışına gitmesi gerekti. Ve bu arada babam hani ev içinde özellikle bir şey olduğunda işte annem bana bir şey için kızdığında ablamla tartıştığımızda falan babam beni hep koruyan hani kişiydi. Hani bu her zaman savunurdu böyle. O yüzden babam gittiğinde benim için biraz şey gibi bir şey oldu. Tam artık babam gitti. Bir de annem o zaman da kardeşime hamileydi. İşte ablam da daha çok kendi arkadaşlarıyla birlikteydi ve beni asıl hani koruyan kişi gittiği için hani benim kendi kendimi korumam lazım artık yani çünkü beni koruyacak kimse kalmadı gibi bir algı vardı bende. 8 yaşındaydım ama kendi kendime öyle bir söz verdim. İşte ben duygusuz olacağım. İnsanların beni kırmasına izin vermeyeceğim. İşte sert bir kız olacağım diye. İman ettiğimde Tanrı'nın bende, kutsal ruhun bende yaptığı ilk şey aslında benim duygularımı açmak oldu. Ben yani yıllardır hiç ağlamadığım kadar çok ağladım iman ettiğimde. Ve sanki benim ördüğüm duvarların aralarından yani su sızıyor gibiydi. Sular fışkırıyor gibiydi hatta sızmaktan fazla. Ama ben inatçıydım yani. Kendimi korumam gerekiyor hala gibi bir algım vardı. O yüzden de o duvarların tamamen kırılmasına hiçbir zaman izin vermedim. Bunu yapmaya alışınca, bunun beni koruduğunu, hani acı vererek ama yine de koruduğunu görünce onu yapmayı bırakmak çok zor bir şey hani. Ve yani Tanrı, İsa Mesih benim için tabii ki Tanrı'ydı. Ben ona iman ettiğimde onun sevgisine, onun tanrılığına, babalığına, benim uğruma ölüp dirildiğine ve Tanrı'nın kendisi olduğuna iman ettim. Yani inandığım şey buydu. Onun bana değer verdiğine, beni önemsediğine, beni sevdiğine, gerçekten bunları yaptığına her zaman inandım. Ama yüreğimde bir yerde, derinlerde her zaman sanki beni korumadığına inandım. Yani aslında Tanrı beni korumuyor gibi değil de daha çok babam beni koruyan kişiydi ve babam yanımda yok. Yani babam beni korumuyor. Tanrı babam, o zaman herhalde o da korumuyor. Yani ben yine de kendimi korumaya devam edeyim de ne olur ne olmaz diye. Halbuki iman etmeden önce bile Tanrı'nın birçok kez yani beni koruduğunu, ailemin imanı aracılığıyla beni koruduğunu hissettim, tanık oldum yani birçok olay aracılığıyla. Ama yine de böyle bir algım vardı yani hani benim kendimi korumam gerekiyor diye. Ve aslında ben bunu hayatımda en güçlü şekilde babama karşı yaptım. Çünkü en çok ya da en derin şekilde en sevdiğim kişi belki de o olduğu için ondan daha çok yer alıyordum. Ama yani daha çok şöyle bir durum vardı aslında. Tanrı yıllar önce bana bir resim göstermişti. Ve o resimde bir duvar vardı. Duvarın bir kısmında ben duruyordum bir tarafında. Diğer tarafında da babam duruyordu. Ve Tanrı babamın olduğu tarafta duruyordu. Ve ben o resmi gördüğümde bende böyle bir düşünce oluştu. Ben kiminle hayatımda duvar koyarsam koyayım, kimi affetmezsem, kime sınır çizersem Tanrı ile aramada sınır çizmiş oluyorum. O resimden itibaren ben insanları hep Tanrı ile aslında arama girmesinler diye affetmeye başladım. Belki gerçekten affetmek istemedim. Belki gerçekten o kadar da hani sevmiyordum o kişiyi. Sevmekte zorlanıyordum belki o kişiyi. Ama yok, Tanrı ile hiç kimsenin arama girmesine izin vermemem lazım. O yüzden affetmem gerekiyor. Hep öyle bir düşünceyle insanları affetmeye çalışıyordum. Ve o da insanları ne kadar affetsem de onlarla hala sağlıklı bir ilişki kurmaya devam etmeme hem engelliyordu. Hem de tamam affediyordum bir yere kadar ama aynı zamanda sevgi göstermek hala zordu. Çünkü benim asıl odak noktam Tanrı ile arama girmesin, işte affedeyim, o kadardı. Hani onun dışında o kişi benim için hala uzak olsun gibi bir durumdu. Aslında yaklaşık 2,5 yıl önce yaşadığım bir dönemden sonra ben bir
ruhsal olarak iyileşme dönemine girdim aslında. Bir danışmanım vardı, onunla sürekli görüşüyordum ve danışmanlık başladıktan bir süre sonra, yani ben yüreğimde ne varsa aslında her şeyi anlatıp dışarı çıkardıktan sonra bana bir şey sordu. Yani o dedi ki sana şimdi bir soru soracağım ve sen diğer görüşmemizde bana cevabını verebilirsin. Muhtemelen o anda direkt cevabın geleceğini belki o da düşünmüyordu, bilmiyorum. Ama o bana şey diye sordu: babanı neden affetmek istiyorsun? Ve o anda içimden gelen cevap benim asla tahmin edemeyeceğim bir şeydi ve çok ağırdı benim için. Çünkü ben babamla ilişkimde yara almamak için, kırılmamak için aslında ona karşı ördüğüm duvar yani o kadar sert ve o kadar güçlüydü ki ben son zamanlarda onu artık sevmediğime bile inanmıştım babama karşı ve o benim için en güçlü silahtı aslında. Çünkü ben o sayede ona karşı sevgim olmadığı için kendimi daha güçlü bir şekilde koruyabilirdim. Çünkü sadece bir duvar koymakla kalmıyordum. Yani aynı zamanda onun eline de bir fırsat vermiyordum. Çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki bir kişiyi sevdiğimizde ve sevgi ilişkisi kurduğumuzda aslında karşımızdaki kişiye açık bir şekilde kalbimizi veriyoruz ve o yani iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Yani şifa da verebilir kalbimizdeki bazı yaralara ya da yara da açabilir. Yani bu karşıdaki kişinin nasıl davranacağına bağlı bir şey. Biz kontrol edemiyoruz. O yüzden bir kişiye sevgimizi vermek bence çok güçlü bir şey. O yüzden ben babama sevgimi vermemeyi tercih ediyordum ve yani direkt bana göre tam ben babamı sevmiyorumdu. O yüzden ve benim odak noktam hep babamı affetmem lazım. Çünkü Tanrı ile arama girmesini istemiyorum. Tanrı ile aramda bir şey olmasın. Ben babamı affedeyim. Benden çıksın. Ama danışmanım bu soruyu sorduğunda benim kesinlikle bilinçli bir şekilde cevap vermeyeceğim bir şey direkt içimden geldi. Çünkü babamı seviyorum. Benim için çok korkunçtu. Yani zaten o an söylemedim danışmanıma. Yani şok oldum öyle bir şey duyduğumda. Dediğim gibi benden bilinçli bir şekilde gelecek bir şey değildi kesinlikle. Ben çok ikna etmiştim çünkü bu konuda kendimi. Ama o geldiğinde yani ben inkar edemezdim. Hem Tanrı'dan bunun geldiğini hem de bunu duyduğumu inkar edemezdim. Çünkü biliyordum ki inkar edersem zaten şifa süreci devam etmeyecek. Yani hiçbir anlamı kalmayacaktı o zamana kadar yapılan şeylerin. O yüzden ben bir hafta boyunca onu sindirdim, düşündüm, dua ettim. Rab yani neden hala öyle bir sevgi var yüreğimde. Çünkü o da biraz acıtıyordu da aslında. Ama yine de tabii ki kabul ettim. Ve sonra danışmanıma söylediğimde o sadece gülümsedi. Çünkü aslında Rab'in yüreğimde nasıl çalıştığını görüyordu. Ve bu cevabın geleceğini o da zaten biliyordu. Sadece beni de hazırlamak istiyordu, fırsat vermek istiyordu onu duymaya falan. Ve ondan sonra aslında şifa süreci çok hızlı bir şekilde ilerledi bunu kabul ettiğimde. O yüzden bence Rab'den böyle bir şey duyduğumuzda bunu kabul etmek çok çok önemli bir şey. Yoksa devamı gelmiyor yani. Sonrasında birkaç hafta sonra Tanrı bana farklı bir resim verdi. Ve hep bu duvar üzerinden gidiyordu aslında. Ben babamla ilişkimde yani o duvarı örerken şöyle bir şey yapmıştım. Onun bana karşı yaptığı bir şey ya da beni kırdığı bir şey olduğunda bu şeylerin ne olduğunu anlatan tuğlalar vardı. İşte bunu yaptı, bunu yaptı değil gibi farklı farklı tuğlalar. Ve sonra bunların bana ne hissettirdiğini ifade eden tuğlalar vardı. Bir de boş tuğlalar vardı üstünde yazı yazmayan. Onları ben ne zaman babamı sevmeyeceğim diye kendi kendime öyle bir şey istediğimde, sevmemeyi istediğimde, tercih ettiğimde onlar benim koyduğum tuğlalardı aslında. Çünkü ne kadar açık yer kalırsa yani babamla ilişkiye devam etmem de o kadar mümkün oluyordu. O yüzden ben hiç açık bir yer bırakmamak için boşta kalan yerleri kendim doldurmuştum yani. O yüzden o tuğlaların üstünde hiçbir şey yazmıyordu ama Tanrı bana gösterdi. Onlar benim tercihimdi aslında. Ben o yüzden tamamen dolu bir duvar kurup babamla aramı tamamen uzaklaştırmıştım. Ve ben bu resim aracılığıyla aslında bu duvarın nasıl örüldüğünü daha çok görme fırsatı buldum. O yüzden de duvarın kırılması için aslında ilk gereken adımlardan birisiydi. Çünkü Tanrı aslında yani duvarı kırmak için eline bir balyoz alıp da işte biz istemeden ya da bizden habersiz ya da bizden ayrı bir şekilde o duvarı kırmaya çalışmıyor. Yapabilir. O kadar güçlü bir Tanrı ama onun karakteri bu değil. O bizimle ilişki içinde
şekilde ve bize şifa vererek her şeyden tek tek bunu yapmayı tercih ediyor. O yüzden aslında yıllarca zaten benim o noktaya gelmem için beni hazırladı ve bekledi. O zaman bana gösterdi her şeyi ve ben teker teker işte olayları, hissettirdikleri şeyleri yazmaya başladım. Ama benim ilk kırmam gereken Rab'le birlikte tuğlalar o duvarın kırılmasını kabul etmek olmalıydı. O sayede o boş olan, üzerinde yazı yazmayan tuğlalar önce çıkacaktı. Ve sonra işte hissettirdikleri, yaşanan olaylar falan sırayla. Ve Tanrı birkaç hafta boyunca o şekilde benimle çalıştı. Teker teker hepsini birlikte kırdık yani. Ve sonra yine danışmanımla görüşme sırasında Rab aslında farklı bir görün verdi. O biraz daha böyle son adım gibi bir şeydi. O görümde babamla yine karşı karşıyaydık ama arada bir duvar yoktu. Ve sonra babam yine bana doğru aslında bir ok fırlatmak üzereydi. Ve ben çok korktum. Ama Tanrı benim önüme doğru geçti ve ok ona geldi. Ve ona geldiği için bana ulaşmadı. Ve ben o zaman da fark ettim ki artık beni koruyacak olan şey benim kendi yanlış, dünyasal, hatta insanlara da acı veren, kendime acı veren, geçici bozuk çözümlerim, sahte ve yanlış şekilde örülmüş duvarlarım değil. Ama Tanrı'nın kendisi beni koruyacaktı. Ve aslında burada çok önemli bir şey var. Tanrı benim babamla ilişkimde ördüğüm duvarı kırdı. Bunu birlikte yaptık. Ama yani benim duvar ördüğüm tek kişi babam değildi. Benim için en büyüğü oydu. Çünkü babam benim için çok değerli. Onu çok seviyorum. Ben de genellikle şey oluyordu. Eğer karşımdaki kişi beni kırarsa yani otomatik bir işte tepki olarak o duvarı örme içgüdüsü ve aslında şeydi benim için. Hep güçlü bir seçenek yani. Ha tamam bunu mu yaşadım? O zaman artık şu mesafeyi koyacağım. Hep öyleydi. Ama son zamanlarda ilişkilerimde onu da daha fazla fark ediyorum. Yani benim insanlarla arama ne kadar mesafe koyduğumun bir önemi yok. Benim o derin kökü ne kadar çıkartmaya çalıştığımın bir önemi yok. Çünkü aslında Tanrı o insanları hayatıma yerleştirdi. Tanrı onlarla ilişkilerim, iyi ve kötü olan tecrübelerim aracılığıyla beni bugünkü hale getirdi, getirmeye devam ediyor. Ve aslında o kişiyle ilişki içerisinde olmam Tanrı'nın isteği. Çünkü ben yüreğimi ona verdiğimde, ona iman ettiğimde onun sevgisi yüreğime girdi. O zaman o sevgi yani her zaman o toprakta kalan şey olacak ve Tanrı'nın sevgisi toprakta kaldığı sürece oradaki hiçbir kökü tamamen çıkartamıyorsun ya da onun üstüne yanlış şeylerden örülmüş bir duvar inşa edemiyorsun. Tanrı eninde sonunda o duvarı sevgisiyle seninle birlikte kırmak istiyor. Ben aslında bu dönemden, bu süreçten geçerken yaklaşık 1 yıl boyunca, belki 1 yıldan birazcık daha uzun babamla hiçbir şekilde iletişime geçmemiştim. Ve asıl düşüncem şifa alıp babamı affettikten sonra Tanrı ile aramdaki engeli kaldırıp babamla iletişimde olmamaya devam etmekti. Benim düşünce yapım daha çok buydu ben o şifa alma, iyileşme sürecine başlarken. Ama Tanrı çok fazla şey değiştirdi. Yani benim değişeceğini düşündüğümden ya da değiştirmeyi düşündüğümden, istediğimden çok daha fazlasını. Çok daha derin bir şekilde. Çünkü dediğim gibi onun tek amacı işte birbirimizi affedelim, işte ben birbirinizden koruyayım falan değil ama aynı zamanda o sevgi ilişkisini kurmakta. Ve babamla aynı şeyi yaptı. O zaman ben bu süreçten geçtikten belli bir zaman sonra aslında babamla tekrardan iletişimde oldum. Yani her şey mükemmel oldu ondan sonra işte gibi değil ama ben en azından bir sorunla karşılaştığımızda çözmek için daha açık olabiliyorum. O sorunu alıp bir tuğla olarak daha duvara eklemek yerine ya da bir şeyden kırıldığım zaman sevgiyle karşılık vermeye, aynı zamanda babamın sevgisini almaya da daha açık olmaya da öğreniyorum. Çünkü ben onu da yapmıyordum açıkçası babam sevgi vermeye çalıştığında da. Ve biliyorum ki benim doğal eğilimim bu olduğu için ben her belki incindiğimde, yara aldığımda hala buna daha eğilimli oluyorum bu duvarı örmeye. Ama Tanrı her defasında sevgisiyle beslemeye hem o duvarı aslında kurmamam için hem de daha sevgi dolu, sağlıklı ilişkiler kurmam için yardım ediyor. Ben Dilara, Tanrı'nın sevgisi hayatımdaki duvarları yıktı.